Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim havalar soğudu, soğuklara dikkat ediyoruz, hastalıklara dikkat ediyoruz. Bunu da böyle dipnot belirtelim. Efendim bugün sosyal yardımlar ve fakir fonunu konuşalım istiyorum. Bu fonlardan kimler ne şekilde yararlanabiliyor, ne tür yardımlar yapılıyor, en önemlisi de bu yardımların doğurduğu toplumsal sonuçları konuşalım, irdeleyelim biraz sizlerle. Efendim bu konuyu iyi anlamlandırabilmemiz için, detaylandırabilmemiz için öncelikle şu üç soruyu sormamız gerekiyor. Birincisi, bu yardımların kanuni boyutu nedir? Yani kanunda ne yazıyor? İkincisi, bizde uygulama biçimi nasıl? Üçüncüsü de efendim en önemlisi de bu aslında bu yardımların doğurduğu toplumsal sonuçlar neler? Önemli olan bu noktalar üzerinde durmamız gerekiyor. Birincisi kanunda ne yazıyor? Kanun, nizam ne diyor? Kanun bize ne diyor? Kanun diyor ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan bütün sosyal yardımlardan yararlanabilmemiz için öncelikle fakir statüsünde olmamız gerekiyor. Önce fakir statüsünde olup olmadığımız tespit ediliyor. Bu tespit nasıl yapılıyor efendim? Öncelikle bir başvuru yapmanız gerekiyor. E-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kaymakamlık bünyesinde bulunan vakıflar aracılığıyla başvuru yapabiliyor buraya kişiler. Bu kaymakamlık bünyesinde bulunan kurum ve kuruluşlar bir inceleme başlatıyor. Keza E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda da yine inceleme için sizi bu kurumlara yönlendiriyorlar. Bu kurumlarda tespit nasıl yapılıyor? Yani kişinin fakir olup olmadığı, kişinin fakirlik fonundan, sosyal yardımlardan yararlanıp yararlanamayacağı önce bir araştırma yapılmak suretiyle belirleniyor. Öncelikle efendim bu şahıslar, yani yardım talebinde bulunan şahıslar yine kaymakamlık bünyesinde bulunan bu kurumlara gidip gelir testine girmeleri lazım. Gelir testini de incelediğimizde efendim kanuna göre öncelikle kaymakamlık bünyesinde bulunan, kaymakamlık içerisinde bulunan bu kurumun kendi içerisinde bir programı, bir iç işleyişi var. Kişi ilgili bütün e, başvuruları yaptıktan sonra kişiyle ilgili bütün datalar bu sisteme, bu programa giriliyor. Kişinin elde ettiği gelirler, giderler tespit ediliyor. Terazi gibi de düşünebilirsiniz. Bir kefesine gelirler, kişinin gelirleri konuluyor. Bir kefesine giderleri konuluyor. Şayet bu gelir gider dengesi içerisinde yapılan bu hesaplama içerisinde kişi başı aile için bunu tespit edebiliyoruz. Kişi başı düşen gelir asgari net kişi başı düşen gelir asgari ücretin dörtte birine tekabül ediyorsa, dörtte birinin altına tekabül ediyorsa kişi bu yardımlardan yararlanabiliyor. Örneğin şöyle düşünebilirsiniz. Anne, baba ve çocuklardan oluşan 4 kişilik bir aile düşünelim. Bu ailede sadece baba çalışıyor. Ve bu ailede evin içerisine giren tek para asgari ücret olduğunu varsayalım. Asgari ücret şu anda 17.002 TL. 17.000 TL üzerinden değerlendirelim. Bu eve 17.000 TL dışında bir para, bir maaş girmiyor. 17.000 TL'yi dörde böldüğümüzde, yani anne, baba ve çocuklara böldüğümüz zaman, dörde böldüğümüzde o 4 kişiye düşen, her birine düşen kişi başı gelir asgari ücretin dörtte birinin altındaysa kişi fakir fonundan, sosyal yardımlardan yararlanabiliyor. Bu tespit edildikten sonra kişi
sosyal yardımlar çerçevesinde kişiye her ay düzenli bir maaş da bağlanabiliyor. Başka yardımlardan da yararlanabiliyor. Düzenli bağlanan maaş şu an itibariyle asgari ücreti baz alırsak hemen hemen asgari ücretin yine 1/4'üne yakın bir rakama tekabül ediyor. Bu da her yıl devlet tarafından enflasyon oranına endeksli bir biçimde tespit ediliyor ve belirleniyor efendim. Kanun kişinin fakir olduğunu belirledikten sonra kişi bu meblağı almaya hak kazanıyor. Kanun böyle diyor. Diyor ki önce kişiye gelir tespiti yapılsın. Kişiye gelir tespiti yapıldıktan sonra hak kazanıyorsa bu yardımlardan yararlansın. Peki kanun bunu diyor, lakin bizde işleyiş nasıl? İç işleyiş, yani Türkiye'de işleyiş nasıl? Sahada nasıl uygulanıyor bu durum? Şimdi bunu inceleyelim. Efendim bizim iş hukukumuz ve sosyal güvenlik hukukumuz Alman hukukundan gelmedir. Yani biz Alman hukukunun üzerinde oynama, ekleme, ilaveler yaparak biz bu hukuk sistemini Türkiye'ye entegre etmiş durumdayız. Yalnız burası Almanya değil, burası Türkiye. Biz de Alman değiliz maalesef. Hasbehas Türküz. Çünkü bize özgü genetik durumlar var. Bunlardan maalesef ki vazgeçemiyoruz. İkinci önemli noktamız da bizim Almanya'nın ekonomisiyle yarışma ihtimalimiz yok. Türkiye hükümetinin, Türkiye ekonomisinin durumu da ortada. Alman hükümetinin yıllık ekonomisinin 1/4 kadar bile değil Türkiye'nin yıllık ekonomisi. 1/4 kadar değil. Daha da önemlisi Almanya'da bir iş disiplini vardır, bir sistem vardır, işleyiş vardır, denetim vardır. En önemlisi. Bizde o denetim maalesef ki yeterli derecede değil efendim. Bizde liyakatsızlık had safhada. Hele Anadolu'da bu durum daha fazla, daha bir had safhaya çıkmış durumda. Çünkü Anadolu'da özellikle herkes birbirini tanıyor efendim. Tanır. Özellikle de Anadolu'da köy, kasaba, ilçe gibi küçük yerlerde hemen hemen herkesin birbirini tanıdığı yerlerde mutlaka ki oranın yerli halkı memuru da tanıyordur. İlla ki sosyal hizmetler de çalışan müdürü de tanıyordur, memuru da tanıyordur, hepsini tanıyordur. Çok ilginç bir detayla karşılaşmıştım Anadolu'da gezdiğim esnada. Küçük bir kasaba, isim vermeyelim, kasabanın ismini vermeyelim. Bir memur, sosyal yardımlarda, kaymakamlıkta çalışan bir memur arkadaşla da sohbet etmiştik. Onun da onun da ismini vermeyelim. Ali, Veli, İsmail diyelim ki. İsmail sosyal yardımlarda çalışan bir vatandaş diyelim ki. Kasabada şimdi şöyle bir durum var. Müracaatlar yapılıyor. Tabii ki haliyle kasabada herkes İsmail'i, Ali'yi, Veli'yi tanıyor. Millet sosyal yardımlara başvuruyor. Haliyle adamın üzerinde tarla var, ev var, bazısının üzerinde sosyal yardımlardan yararlanamıyor. Bu durumda diyor ki ben başvurdum diyor, İsmail vermedi. Yani ben buna hak kazanmadım, benim hakkım yok bu yardımlardan yararlanmaya demiyor. İsmail vermedi diyor. Ali vermedi, Veli mi? Memur verme. Yani o vermedi. Ben alacaktım da İsmail vermedi. Buna çok gülmüştüm Anadolu'dayken. Buradan işini düzgün ve disiplinli yapan memurlarımıza da selam olsun bu vesileyle. Hani benim hakkım yok demiyor kimse. İsmail vermedi, Ayşe vermedi, Ali vermedi. Böyle bir durumumuz da var maalesef. Yani hakkım yok diyen yok. Ona rastlamadım. İsmail vermedi diyor. Çok önemli bu husus bence. Çünkü bizim toplumumuz maalesef ki memurun düzgün çalışanını da istemiyor. Düzgün çalışan memuru da pek prim vermiyor, bakmıyor yüzüne diyebiliriz. Bu çok ilginç bir detaydır. Bunu lütfen dikkate alın. Memura da işini düzgün yapmaya bırakmıyorlar maalesef ki. Oradan bir il başkanı arıyor, ilçe başkanı arıyor. Herkes birbirini tanıyor zaten. Herkes tanıdık zaten.
Memur ne yapsın? Bazen memurları da buradan hani suçlamak kolay ama Anadolu'daki iç işleyişi de bilmek lazım. Onu da bilmek lazım. Dolayısıyla aslında bir sorun bizim toplumsal olarak zihniyetimizde problem var. Yani e, liyakat sahibi olan memurları da biz bir süre sonra rayından zıvanadan çıkartabiliyoruz. Yani bizde bir problem var aslında. Bu temelde bir sorun. Bundan dolayı suyu çıktı. Bir de bu artık bu sosyal yardım denilen kavramın da suyu çıkmaya başladı. Maalesef ki Almanya'da bulunan bizim gurbetçilerimizde de benzer zihniyet var. Devlet bize bakmıyor. Devlet bize bakmak zorunda. Ben çalışmasam da devlet bana her halükarda bakmak zorunda zihniyeti var. Bu sosyal devlet ilkesi gereği bakıyor da zaten düşüncesi var. Hemen bu noktada yakın geçmişi kısa bir hatırlayalım istiyorum efendim. Bu önemli çünkü. Hatırlayalım, 1992 yılında dönemin Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın tanıtımıyla başlatılan Yeşil Kart uygulaması ortaya atılmıştı. Yoksulluğun yoğunlaştığı Anadolu coğrafyasında Yeşil Kart çok ciddi rağbet görmüştü. 1995 yılına gelindiğinde 1,7 milyon kişi Yeşil Kart sahibiyken 1995'te bu sayı 2010'a gelindiğinde 10 milyon kişiye ulaştı, çıktı. Bunu gören dönemin hükümeti bu böyle olmaz dedi. Gelir testi yapalım dedi. Bu böyle gitmez, çok fazla dedi. Gelir testi yapalım ve hak etmediği halde bu yeşil karttan yararlananları da eleyelim demişti dönemin hükümeti 2010 yılında. Bunun üzerine yeşil kart yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konuldu 2012 tarihinde. Böylelikle iyi ki de konuldu. Böylece sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısı 2023 itibariyle 27 milyon 200 bine çıktı. Yani şu an itibariyle Türkiye nüfusunun %32'si, bu kritik bir orandır, %32'si sosyal yardımlarla hayatını devam ettirebiliyor, geçimini sağlayabiliyor. Bu 27 milyon hiç azımsanmayacak bir rakam aslına bakarsanız. Yani geçmişten de kısa bir alıntı yaptığımız gibi görüldüğü gibi 1990 yılına kadar devlet için çalışan, mücadele eden zihniyet yerine 1990'lardan sonra devlet bize bakmak zorunda zihniyeti aldı. Artık bu millet devlet için çalışmıyor, devletten hazır bekliyor. Eskiden devleti için çalışan bir millet vardı. Şu anda milletine bakmak zorunda olan bir devlet var. Düstur değişti, evrildi, yani dönüşüme girdi. Bu duruş, bu düstur, düşünce tarzı değişti. Bu artık devlet bize bakmak zorunda zihniyeti bunun yerini aldı. Yani devlet için çalışan bir millet vardı. Devlet var olsun diyen bir millet vardı. Artık devlete bakmak zorunda olan bir millet var. Bu evrilmenin ben aslına bakarsanız kasıtlı bir projenin parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü nitekim geldiğimiz noktada da bunu görüyoruz. Üretmeyen, tamamen hazır tüketime kanalize edilmiş, hazır ve kolay para beklentisi içerisinde olan bir toplum haline geldik. Böyle bir toplum yaratıldı. Toplumda bireyler üretime değil, tamamen tüketime kanalize edilmiş durumda. Bireyler tüketime kanalize edildiği için çalışmayan insan bir şekilde bir geçimini sağlamak zorunda. Temel ihtiyaçlarını, gıda, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Ne yapacak? Geçinemeyen insan, aç kalan insan asi olur. Devlete baş kaldırır. Devlet buna isyan çıkartır, bakmak zorunda. O insanın karnını
bir şekilde doyurmanız lazım. Nasıl doyuracağız bunu? İşte sosyal yardımlarla. Bugün baktığımızda üretim yok, tarım bitirildi, bir hayvancılık bitirildi, birçok fabrika kapatıldı, birçok kurum özelleştirildi, iş alanı daraltıldı, neredeyse iş bulamayacak noktaya geldi insanlar. Dolayısıyla kim bakacak bu millete? Tabii ki de mecburen devlet bakacak efendim. Bundan dolayı yardım alanların sayısı arttı, artmaya da devam ediyor. Bir de buna ihtiyacı olsun olmasın yardım almak isteyenlerin sayısı eklenince bu rakam 23 milyonlara çıkmış bulmuş durumda. Hatta geçecek gibi de görünüyor. Şimdi ben bu konuyla ilgili çalışmaya başladığımda, araştırmaya yapmaya başladığımda ilk şöyle düşünmüştüm. Yani çalışmaya başlamadan önce. Yani bu yardımlarla bir insan ne kadar geçinebilir diye düşünüyordum. Çünkü çok düşük meblağlar bakıldığı zaman hani geçinemez diye düşünüyordum. İlla ki bir yani buna tevessül etmez diye düşünüyordum işin aslına bakarsanız. Çünkü hani düşük meblağlar gibi görünüyordu. Buna tevessül insanların edeceğini pek zannetmiyordum. Lakin işin içine girince renginin böyle olmadığını, aslının böyle olmadığını fark ettim. Çünkü efendim özellikle köylerde, kasabalarda bu yardımlardan yararlanan kişi sayısı çok fazla. Yani batıdan doğuya doğru bir çizgi çektiğimizde, kırsala doğru bir çizgi çektiğimizde, kırsala doğru gidildikçe yardımlardan yararlanan kişi sayısı artıyor. Lakin bir de öte taraftan orada geçim daha nispeten batıya göre kolay. Yani kırsala gidildikçe batıya göre geçim bir tık daha kolaylaşıyor. Örneğin babadan kalma bir başını sokacak evi vardır. Efendim işte bir bağı vardır, bir bostanı vardır. Orada birkaç bir şey ekip biçebiliyordur. Şimdi bunları çok gelir kalemine almıyor devlet. Hatta üzerinize arazi olması lazım. Onları dikkate alıyor. Dolayısıyla hani böyle bir bağınız varsa, ufak tefek kendiniz ekip biçebildiğiniz bir durumunuz varsa işte sosyal yardımlarda eklenince buna bir noktada aslında az da olsa geçimini sağlayabiliyor. Bir de bu kişiler tek kalem yardımdan yararlanmıyorlar. Tek bir kalemden yararlanmıyorlar. Yeşil kartla ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanıyor. Sosyal yardımlar artık enflasyon oranına göre belirleniyor. Neredeyse 5000 TL civarına yaklaşmış çıkmış durumda. Bir de buna çocuk yardımı, gıda yardımı ve yakacak kömür yardımı gibi yardımlar eklenirse insanlar asgari ücrete 8 saat çalışmaktansa asgari ücret almak için 8 saat çalışmaktansa sosyal yardımlarda oturduğu yerden 40 kanaatte olsa geçinmeyi tercih ediyor. Hal böyle olunca efendim birçok işveren de çalışacak eleman bulmakta zorluk çekiyor. Yalnız burada önemli bir nokta var, onun da altını çizmek istiyorum. Ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü işsizlik sorununu ayrıca konuşacağız. Türkiye'de çok ciddi bir işsizlik ve istihdam sorunu var. İşveren eleman bulamıyor. Üniversite mezunu iş bulamıyor. Bir kesim iş aramayı bıraktı. Bir kesim çalışmak istemiyor. Bu durumun birden fazla nedeni var. Bir tanesi de işte bu sosyal yardımlardır ve fakir yardımlarıdır denilebilir. Bir tanesi de budur. O yüzden zaten ayrı bir parantez içerisinde bunu belirtmek istedim. Bir de işte bu küçük esnafın yanında çalışacak eleman bulmakta bu nedenden dolayı birçok işveren de zorlanıyor aslında. Böyle köylerde gezerken bazen denk geliyorum. Köy kahvesinde adam sabahtan akşama kadar oturuyor, oyun oynuyor, çay içiyor. Nereden geliyor bu para diye bazen düşünüyorum, çalışmıyor.
Öte taraftan fındık üreticisi, çiftçi günlük 500 TL yemeye çalışacak işçi ve eleman bulmakta zorlanıyor. İşte efendim o kahvede sabahtan akşama kadar oturup oyun oynayıp çalışmaktan o kişiyi alıkoyan şeyin adı aslında sosyal yardımlar, fakir yardımları denilebilir. Yani çalışmaktansa diyor zaten hani benim asgari, azami, minimumda olsa 40 kanaatte olsa geçimimi sağlayacak bir para geliyor günlük 500 TL'ye. Ben o zor işte çalışmak istemiyorum zihniyeti oluşuyor maalesef ki. Bir de buna tabii ki siyasilerin oy kaygısı eklenince ve toplumsal ahlaki erozyon eklemlenince denetim mekanizması da kısmen ortadan kalkabiliyor maalesef. Gerçek manada ihtiyaç sahiplerine böylelikle ulaşılamıyor. Gerçek manada ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakılmaksızın herkes hemen hemen bu yardımlardan yararlanabiliyor. Zaten devletin parasını babasının parası gibi dağıtıyorlar. Belediye başkanından tutun da herkese kadar aşağıdan yukarıya kadar sanki babalarının parasını dağıtıyorlar. Dağıtır gibi dağıtıyorlar aslında. Bu da bir açmaz yaratacak ilerleyen süreçlerde bize. Halkın nezdinde de haliyle daha önce en başta verdiğimiz örnekte olduğu gibi İsmail vermiyor, Ali vermiyor, Veli vermiyor örneğinde olduğu gibi bize bunları reis veriyor. İşte falanca veriyor. Bize bakıyorlar, reis bize bakıyor algısı oluşuyor. Otomatikman bu da oya dönüşüyor maalesef. Böyle bir konjektür içerisinde. Çünkü efendim kolay para kazanma algısı, düsturu toplumda şu anda benimsenmiş durumda. Bu yardımlardan yararlanmak için bir yolunu buluyor keza zaten. Örneğin kocasını boşayıp dul maaşı almak için sırf kocasını boşayıp kocasıyla imam nikahlı yaşamak suretiyle resmi nikahı bozuyor. İmam nikahıyla aynı evde kocasıyla yaşamaya devam ediyor ve bu yardımlardan yararlanmak için bunu da izledik. Hatta bu kısa videolarda amcanın bir tanesi hatun bulamıyorum evlenmeye demişti. Dul maaşı alıyor hepsi. Dolayısıyla da böyle bir espri de olmuştu orada. Doğruluk payı var yani toplumu incelediğinizde bu konuyu detaylı incelediğinizde amcanın yani doğruluk payı da haklılık payı da neredeyse var denilebilir. Yalnız burada kimse bu işin helaline haramına bakmıyor. Bu para helal bir para değildir. Bakın devletin kasasından size para akıyor. Yani az da olsa 3 kuruş 5 kuruş bile olsa siz haksız bir biçimden aslında bu devletin sunduğu imkandan yararlanmış oluyorsunuz. Lakin burada helal harama da çok bakan yok. Denetim de yok efendim. Denetlenmiyor da ilgililer işte şikayet üzeri harekete geçiyor. Şikayet olacak ki kişi hakkında işlem başlatılsın. Anadolu'da da şikayet mekanizması nadiren işler. Hele ki komşu komşuyu asla bu tür konularda şikayet etmez. Yani bana ne der, geçer, başıma bela almayayım der. Komşumla aram bozulmasın mantığıyla hareket eder. Genelde de şikayet edilmez. Çok nadirdir şikayet edenler. Şikayet edenler de genelde işte ihbarda bulunanlar daha çok kişinin yakın akrabaları, kardeşi oluyor bazen de. O da kadının boş boğazlığından kaynaklı ben şu kadar alıyorum falan diyorsa birilerinin yanında o da ihbar kabul edilip maaş kesiliyor. Sonrasında da denetmen hukuki süreci bazen başlatıyor, bazen de başlatmıyor. Bu tamamen denetçinin inisiyatifine kalmış da bir durum oluyor çoğunlukla. Buradaki asıl mesele efendim devleti kandırıp veya kandırdığını zannedip bu yardımlardan yararlananlar da değil. Çünkü bunu yapan da suç olduğunun çok idrakinde değil, devleti dolandırdığının çok fazla idrakinde değil. Bu konuda bilinçli de değil. Halbuki bu işin hapis cezası var.
direkt kamuyu dolandırıyorsunuz. Kamuyu dolandırdığı için de ağır cezada hırsızlık suçuyla yargılanıyor. Hırsızlık üzerinden yargılanıyor kişi. Bundan çok haberdar olduğunu zannetmiyorum ben kişilerin. Bu bilinçli olduğunu da zannetmiyorum. Bu durumda olanların aslında. Buradaki asıl mesele bu değil. Buradaki asıl meselenin özü devlet eliyle yurttaşların, vatandaşların çalışmadan, üretmeden hazıra alıştırılıyor olması. Asıl büyük tehlike bu. Bu da böyle nereye kadar gidecek, nasıl gidecek? Çünkü gidemeyecek, bir süre sonra tıkanacak, sistem tıkanacak. Devlet milletin nereye kadar bakabilecek? Şöyle düşünün, azınlık bir kesim çalışacak, ağır vergiler ödeyecek. Bu ağır vergilerden de devlet de alıp o ağır gelir üzerinden çalışmayan, yatan kesimi bakacak. Bu çok mümkün bir şey değil. Kimse çalışmaz ki o zaman. Herkes üretmez ki, elindeki parayı faize yatırır. Faiz geliriyle geçinir. Niye uğraşayım ki der. Bu böyleyken. Dolayısıyla gitmez. Orada tıkanır. Onu yerim der. Yani öyle de yapıyor zaten bugünkü konjektüre baktığınızda, millet çalışmıyor ki. Elinde parası olan parasını faize yatırıp bunun üzerinden geçimini sağlamaya çalışıyor. Üretmek zorundayız. Üretim olmazsa, şimdi devlet üretimle ayakta durur. Yani üretim olmazsa devlet ayakta durmaz ki, yıkılır. Üretmezsek devlet bir gelir elde edemez. Kimden vergi alacak? Nasıl? Devlet çünkü vergilerle ayakta durur ve en çok üretimle ayakta durur. Devlet üretmez, kimse üretmezse devlet de ayakta duramayacak. Ne olacak? ÖTV'ye, KDV'ye yüklendiler. KDV de bir süre sonra elimizde kalacak. Yani bu ÖTV, KDV olayı da böyle gitmeyecek. Bu da bir süre sonra elimizde kalacak. Böyle yani üretmezsek batarız. Yani devlet de batar. Herkes batar. Devlet üretimden kazanır. Bu bir gerçektir. Kimse üretmezse nasıl kazanacak? Yani neyle kazanacak? Elimizde kalacak dediğim gibi bir süre sonra. Dolayısıyla efendim, üretmek zorundayız. Üretmezsek yok olacağız. Yok olma tehlikesiyle karşıyayız. En basiti efendim, bir etin soframıza gelebilmesi için hayvanı en az bir yıl o hayvanla haşır neşir olmamız lazım, ilgilenmemiz lazım, bakımını yapmamız lazım, yemini vermemiz lazım, aşısını vermemiz lazım vesaire vesaire vesaire. Yani çalışmadan, üretmeden bir şey kazanamayız efendim. Eskilerin çok güzel bir sözü vardır. Ne diyor? Emeksiz yemek olmaz. Bedava ekmek fare kapanında olur. Çünkü çalışmazsan, üretmezsen sofraya da koyacağın bir şeyin olmaz. Çok basit bir matematiksel mantıktır bu efendim. Konuşmaya devam edeceğiz bunu. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.